Ander yaylasına da oyalacak canımızı. Ah duman kara duman sardı dört yanımızı. Ander yaylasına da oyalacak canımızı. Hadi bakalım devam. Çok seviyorum böyle. Beni böyle zora sokacak durumları çok seviyorum. Düze çıktım sonunda. Şimdi arkadaşlar buraya ilk gelme esnasında herkes dedi ki çok zor, gidemezsin. Oraya araç yoktur. Saat geç oldu, almazlar falan dediler. Otostopla gittiğim abiler. Ama şöyle bir şey bilmiyorlardı. Benim adım Ferhat. Ben kafaya koyduğum şeyi yaparım. Bugün buraya geleceğim dediğimsem gelirim. Göreceğim dediğimsem görürüm. Şimdi Sümele Manastırı'na geldim. Birazdan o görüntüleri de göreceksiniz. Yolculuk aşamalarını da göreceksiniz. Tabii doğal olarak yağmur yağıyor ama olsun. Bu kayıt yapmama engel değil. Şimdi biraz da içeride konuşuruz. Sümele Manastırı ülkemizin Trabzon metropolünde Altındere Vadisi'nde bulunuyor. Tarihi ve turistik bir manastır olan Sümele Manastırı etkileyici tarihiyle dikkat çekiyor. Manastırın tarihi 4. yüzyıla kadar uzanıyor. İnanışa göre manastırın yapımına 386 yılında Trabzonlu iki rahip olan Barnabas ve Sophoronios başlıyor. Bu manastır 6. yüzyılda yapılan Pers 1. Hüsrev'in istilasına kadar bir keşişler topluluğuna ev sahipliği yapıyor. Daha sonra manastır Bizans İmparatorluğu'nun egemenliği altına giriyor ve önemli bir Hristiyan merkezi haline geliyor. Sümele Manastırı'nın adı ise Meryem Ana'nın üzüntüsüne ithafen veriliyor. Efsaneye göre Meryem Ana İsa'nın çarmıha gerildiğini öğrendiğinde gözyaşlarına boğulmuş ve bu gözyaşlarından manastırın yer aldığı kayanın üstünde bir mağara oluşturulmuş. Ben de gayetten sesler mi geliyor abi? Böyle şey yapınca Allah Allah dedim, biri beni mi çağırıyor acaba dedim. Bu yenileme çalışmaları sırasında manastırın kilisesi, kütüphanesi, mutfakları, yemek salonları ve keşişlerin yaşadığı hücreleri yeniden inşa ediliyor. Sümele Manastırı'nı da gördük. Şimdi diğer adresimize geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, günaydın. Turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci günden merhaba herkese. Şimdi bugün Uzungöl'e gideceğim. Uzungöl'de fakat bu kahvaltı yerleri falan bayağı adamı fazladan fiyat yazıyorlarmış. Bayağı pahalıymış yani. Şimdi bayağı pahalı şeyler de bana pek gelmez. Biliyorsunuz beni. O yüzden o tarafa doğru yaklaşınca pikniklik bir şeyler alacağım böyle. Ekmektir, salamdır. Ondan sonra küçük kamp gibi bir şey yapacağız. Yapabilirsem. Hadi bakalım, yapmış mıyım yapmamış mıyım görelim.
Evet arkadaşlar, Uzungöl'e uzun bir yürüyüşün ardından ve bir ilaç işiyle uğraşan abinin beni alması sonucu vardım. Ve burası gerçekten cennetten adeta bir köşe gibi bir yer ya. Ama olumsuz yanları var. Onlardan da bahsedeceğim. Başka milletler buradan gelip arazi almışlar. Ve şu anda o başka milletler yüzünden hani herkes, buranın halkı isyan ediyor aslında. İşte batırdılar burayı, şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Pahalı, hani yerleri falan bayağı pahalı zaten, hani otelle konaklama vesaire. Bunların hepsi bayağı pahalı. Onun için ben de yanıma eşyalarımı aldım. Şimdi çok güzel bir piknik yapacağım. Göl çok güzel. Harbiden Uzungöl çok güzel. Hadi gidelim şimdi piknik yapalım. Şimdi ben elimdeki bu malzemeleri aldım ya, bunlarla pikniğe gideceğim. Lütfen kanalı takip etmeye, abone olmaya devam edin. Bende kalın, relax, bende kalın. Çok güzel yerler ya, cennet cennet. Buralar var ya, insan burada ne yaşlanır ne ölür. Doğal bir cennet. Ama aması var, aması var. Yani başka milletlere satılmış. Arkadaşlar, yerimizi bulduk. Efsane bir yer. Bak, şöyle bir alan, tamam mı? Şurada zaten ateş yakılmış daha önceden. Ben de gelirken birkaç çalı çırpı topladım. Şimdi de odun aramaya gideceğiz. Hadi gidelim. Özellikle odunları alırken arkadaşlar ağaçlardan falan almıyoruz. Kesinlikle yerden topluyoruz. Kırılmış, deforme olmuş, artık ölmüş ağaçları alıyoruz yani, bildiğiniz. Gördüğünüz gibi şurada bir tane var. Bunu alacağım, bunu kıracağız. Şuraya atalım. Devam edelim. Heh. Ah. Tutuşmuyor ya. Arkadaşlar, bütün plan suya düştü. Çünkü yerler ıslak olduğu için, hiçbir odun kuru olmadığı için ateş harlanmıyor. Bu yüzden ben de aldığım nevaleleri, domates, salatalık, biber, soğan, çok güzel bir çoban salatası yapacağım. Yolda gelirken bir tane de limon kopardıydım. Onunla beraber ekmeğin arasına koyup yiyeceğim artık. Yapacak bir şey yok. En azından Uzungöl'de böyle bir maceram olmuş oldu.
Arkadaşlar Uzungöl macerası da bu kadardı. Gördünüz zaten piknik yaptığım yeri. Ya ateş yakamadım, ona canım çok sıkıldı. Mangal giderdi. Neyse. Sağımı solumu toparladım. Ateşin söndüğünden emin oldum. Öyle çıktım yola. Ve yapamadığım tavuğu da şimdi birine pişirttireceğim. Herhangi bir dükkandan birine. Onu öyle yiyeceğim. Yapacak bir şey yok. Yani çünkü yaş, odunlar yaş. Odunlar yaş olduğu için tutuşmuyor. Sonunda Çaykara'ya kadar geldim. Çaykara'da tüm esnafları dolaştım neredeyse. Elimde tavuk vardı biliyorsunuz. Tavuğu Çaykara'daki diğer tüm lokantalar, büfe tarzı yerler pişirmek istemedi, uğraşmak istemedi. Sonra Anneyeli ev yemeklerine geldim. Çaykara'nın biraz daha böyle nehir tarafında. Buraya geldim, sağ olsunlar yardımcı oldular. Tavuk israf olmadı. En azından bütün şeyim oydu. Tavuk israf olacak diye dertleniyordum. Sağ olsun abiler yardımcı oldu. Buranın mekanını da göstereceğim. Mutlaka bu taraflara yolu düşen olursa mutlaka gelin.